Yine şaşırtmadı aslında Süheyla. Evet. Beklenilen oldu. O Gazze'ye insani yardım taşıyan o özgürlük filosuna müdahale edildi ve teknenin içindeki aktivistler de alıkonuldu ve zorla da İsrail'e götürüldü. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Onu senden dinleyelim. Dünya günlerdir bu özgürlük filosunun, yani Gazze'ye insani yardım taşıyan cesur aktivistlerin macerasını takip ediyordu. Sicilya'dan yola çıkmıştı o gemi. Aslında gemi diyoruz ama tekne, küçücük bir tekne aslında, evet, evet, değil mi? içinde 12 kişi var ve belki başından beri Gazze'ye giremeyeceklerini biliyorlardı. Çünkü Mavi Marmara dahil, evet, bunun birçok acı örneği var ki İsrail gerçekten de Gazze'ye yardım götürülmesine, insaniyet, onur götürülmesine, ulaştırılmasına dahi izin vermeyen bir ülke. Ama bütün bu zorluklara rağmen bunlara meydan okuyup yelken açma cesaretiydi onlarınki, bütün dünyaya sergilediği ve örnek olmak istediği duruş. İsrail'e karşı cesur bir şekilde yola çıktılar. Gazze'deki drama, bakın 2 yılı bulan bu drama bir dur demek için, dikkat çekmek için, orada insanlar aç demek için ve biz bir şeyler yapabiliriz, İsrail'in yaptıklarına hayır diyebiliriz ve bunun için bazen yola çıkmak, yelken açmak gerekiyor ve yeter demek için bunu yaptılar. Fakat ne oldu? Uluslararası sularda bu yardım teknesi, özgürlük filosu olarak adlandırılan, bilinen bu yardım gemisine İsrail baskın yaptı. Nasıl gerçekleşti o baskın? O görüntüleri de verelim. Gerçekten kuşatıldı gemi bir anda. Küçücük bir gemiden bahsediyoruz. Evet. Yine bunun altını çizelim. İsrail o gemide insani yardım değil, silah olduğunu öne sürdü. Tabii ki böyle bir kanıt da yok. Böyle bir şey yani abesle iştigal. Ama hep yaptığı şey. O hep yaptığı sürekli diyor ya orada işte yalanlar. Gizli, evet, yani gizli işte tüneller evet, var, Gazze'de. silahlar var Gazze içinde. Yani sürekli zaten bu yalanları söylüyor. Sonra da bakıyorsunuz hiç öyle şeylerle karşılaşılmıyor. Evet, yine propagandaya yani tabi tutuyor böylesi bir oluşum. Görüyorsunuz işte küçücük o teknenin içindeki 12 evet, kişi artık İsrail askerlerinin saldıracağını, baskın yapacağını bekliyorlar. Güvenli pozisyon aldılar, can yeleklerini giydiler, güvenli bir şekilde oturdular, birbirlerine destek oldular. O sırada geminin alarm sirenleri çalıyor. Yoğun bir ses var. Yukarıda helikopterler uçuyor. Etraflarında bir sürü gemi var. Yine İsrail ordusuna ait, kuşatıldılar. Havadan ve denizden kuşatıldılar. Sonra İHA'lar devreye girdi ve İHA'lar bu gemiye beyaz bir madde sıktı Elif Özkul. Bu da birçok kişinin gözlerinde yanmaya, tahriş gibi etkilere sebebiyet verdi. O beyaz maddenin de ne olduğu merak ediliyor. Evet. Bir fotoğraf vardı. Belki arkadaşlarımız onu da gösterirler. Şimdi bir beyaz madde sıkıldı. Çok yoğun bir beyaz madde ve geminin bütün zemininde o beyaz maddenin olduğu görüldü. Bilmiyor şimdi o. Ne yani bu mesela ne konuşuluyor, bu beyaz maddenin ne olduğuna dair neler söyleniyor? Şimdi kimyasal içerikli olabilir deniliyor. Çünkü bir tahriş konusu da var. Aslında bir fotoğraf vardı. Onu versek rica daha edelim arkadaşlar. net o olacak. fotoğrafı alalım. Bu video mu? Tek bir kare fotoğraf. Yine geldiğinde biz konuşuruz. Söyleyelim ne olabilir? Bir sıvı kokarca suyu olarak bilinen, lağım suyu olarak da bilinen, evet, kesinlikle köpük bu. Gibi. Görüyorsunuz köpük gibi ama sanki bir boya kıvamı gibi de çok yoğun evet, bir kıvam. Evet. Bu yoğun kıvam aslında inceleyenleri şaşırttı. Şey denirdi, geminin radardan da takibini kolaylaştıracak. Çünkü beyaz olması, yoğun olması nedeniyle dikkat çekecek. Dolayısıyla kaybolmaması, takip edilmesi için mi böyle bir sıvı sıktılar bilinmiyor. Yine oradaki insanların tamamen savunmasının direncini kırabilecek yoğunlukta bir kimyasal içeriğe sahip olması ve gözlerde yanma, tahriş etkisi yaratması nedeniyle de böyle bir yöntem seçildi deniliyor. Bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki çok hazırlıklılardı. Yine bu aktivistleri, insani yardım amacı taşıyan insanları tıpkı bir düşman gibi gördüler. Tıpkı bir düşman gibi gördüler ve böylesi bir müdahalede bulundular. Aslında Süheyla, yani İsrail'den o kadar kötü şeyler bekleniyor ki yani bu tutumlarından daha büyük şekilde karşılık vereceklerini de düşünüyordum açıkçası, ama tüm dünyanın gözü önünde de bu kadar da ileri gitmezler diyordum. Evet. Ki sadece hani aldılar, İsrail'e götürdüler şu anda. Şimdi
geminin Aşdod limanına yanaştırıldığı, bu yardım gemisinin, ki ben tekne ifadesini kullanmayı daha doğru buluyorum. Gerçekten çok küçük bir tekne ama sembolik anlamı ve dünyaya verdiği mesaj o boyundan çok çok büyük. Çünkü Gazze'de İsrail'in sistematik bir şekilde açlık silahıyla, hayatlarıyla oynadığı o insanların içinde bulunduğu acziyeti ve mağduriyeti anlatan bir misyondu bu. Ve bu misyona işte böylesi helikopterler, İHA'lar, gemiler, askerler, yani 12 kişi var karşınızda ve yanlarında sadece yemek ve su var ve tıbbi malzeme var. Başka hiçbir şey yok. Ama dediğin gibi İsrail yine kendisini aslında şaşırtmadı. Bir anlamda kendisinden bekleneni yaptı. Ve de bu gemiye müdahale etti. Şu anda gemi Aşdod limanında. Geminin içindekilere de alıkoyuldu. Tutuklandı, kaçırıldı da diyebilirsiniz. Gerçekten de böyle. Çünkü gemiyle irtibat kesildiğinden itibaren nerede oldukları bilinmiyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Alaycı bir açıklamaydı. Onun da altını çizelim. Bu yardım gemisine, özgürlük filosuna sel fiyatı dedi İsrail Dışişleri Bakanlığı. Yani sanki oradaki insanların tek amacı, tek misyonu ün kazanmakmış. Bunu da dikkat çekmek için, yani kendi ünlerini artırmak için yapıyorlarmış gibi. Bu bir sel fiyatıdır. Orada sadece selfie çekiyorlar. Birkaç ünlü insan zaten çok az miktarda yardım taşıyan bu gemiyle şov yapmak istedi. Şimdi gösteri bitti dediler. Gösteri olarak, şov olarak görüyorlar bunu. Yani ne mesaj verdiklerini hiçe sayıyorlar. Zaten bütün söylemleri, mesajları zaten hiçe sayıyorlar. Bunu da zaten hiçe sayacaklardı. Yani. Evet, Hamas propagandacısı dediler bu kişilere. Yani işte İsrail'in körlüğü, İsrail'in yaratmak istediği algı, bütün dünyayı aşılamak istediği algı işte budur. Yani siz bu insanlara da Hamas propagandacısı, sel fiyatındaki ünlüler, birkaç ünlü, gösteri bitti, artık iyiler, evlerine dönecekler dedi. Bunların hepsinin ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Ama bir kez daha özetle insanlık onuru kaybetti. Ama şimdi kaybetse bile eninde sonunda kazanabilir. Çünkü İsrail'in yaptığı sadece böyle bir yardım misyonunu engellemek değil. Birleşmiş Milletler'den de tepki var. Şunun altını çizdi. Gazze'ye yönelik bu ablukayı kırmak, delmek devletler için bir görevdir. Yasal bir görevdir dedi Birleşmiş Milletler. Gerçekten de öyle. Çünkü İsrail'in yaptığı hukuka aykırı, insanlığa aykırı, soykırım suçu. Yani siz yüz binlerce kişi, 2 milyon kişi açlığa mahkum ediyorsunuz ve bebekler ölüyor açlıktan, çocuklar, yaşlılar ölüyor, açlıktan da ölüyor, sadece bombadan değil. Ve biz aktivistler için de bu bir ahlaki görevdir, sorumluluktur. Dolayısıyla bu gemi, Madlin adıyla da bilinen bu gemi derhal serbest bırakılmalıdır dendi ama İsrail dediğimiz gibi alaycı, gerçekten bütün tahammül sınırlarını zorlayan tutumunu, açıklamalarını sürdürüyor. Evet, yani ben hep bu aynı şeyleri söylüyoruz. Yine ben de aynı şeyleri söylüyorum bu İsrail-Gazze konusunu konuştuğumuzda. Hiçbir şey yapılamıyor ve hep aynı şeyler böyle dönüyor, dolaşıyor. Maalesef insanlık ölüyor. Oradaki küçücük bebekler hayatını kaybediyor. Dediğin gibi sadece bombayla değil, açlıkla da orada bebekler ölüyor, insanlar ölüyor. Bu kadar insanlığını kaybetmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Evet, tabii biraz gemide kimler vardı onlardan da bahsedelim. Onlara da bakalım. Çünkü Greta Thunberg vardı galiba, değil mi? İklim aktivisti. İklim aktivisti Greta Thunberg de orada ve de gerçekten de çok cesur açıklamalar yaptı. Herkesi bu misyona kulak kesilmeye, dikkat çevirmeye teşvik etti. O vardı. Onun dışında örneğin Fransızlar var. İspanyol aktivist var. 2 Türk var. Biri Alman vatandaşı, biri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani bir uluslararası dayanışma da var orada. El Cezire'nin gazetecisi, muhabiri var. Yani Araplar da var içinde, Avrupalılar da var. Bir doktor da var tabii ki hem müdahale etmek için olası bir aksi durumda. Şimdi belki amaçlarına ulaşamadılar, belki Gazze'ye ulaşamadılar. Ama dünyaya şunu gösterdiler, bir şeyler yapılabilir ve İsrail'in yaptığı mutlaka durdurulmalıdır. Mutlaka herkes sesini çıkarmalıdır. Çünkü seyirci kalınamaz. Çünkü İsrail her alanda uluslararası hukuku çiğniyor.
insani hukuku çiğniyor, savaş hukukunu zaten tanımıyor ve Gazze yalnız değildir dediler. Bu da bize hem ders olsun hem de yine izleyicilerimize aktarmak istedik detaylı.